Risale-i Nur'da geçen yazdırıldı meselesi. Şimdi şuna tekrar değinmek istiyorum. Biz Risale-i Nur'u, Üstad Hazretleri'ni sürekli zikrettiğimizden dolayı insanlar bunu bir propaganda gibi görebiliyor. Özellikle bu asır önyargı asrı ya. Şimdi böyle gördüklerinden dolayı da hep bir önyargıyla Risale-i Nur'a bakıyorlar. O esnada da gözlerine 2 video ilişiyor. O 2 videoda da böyle Risale-i Nur'u tenkit amaçlı olduğundan kitabın tamamını elinin tersiyle silip atıyor. Tamam diyor ya, bu kitap batıl bir kitaptır, öldü bitti gitti gözüyle bakabiliyor. Bizim sürekli Risale-i Nur dememizin, Üstad Said Nursi rahmetullahi aleyh dememizin sebebi, ya biz ondan istifade etmişiz ve bunun referans vermemiz gerekiyor. Yani ben mükemmel bir tantuni yesem ve tantuniciyi referans vermesem, biri sorduğunda bu ayıp olur, öyle değil mi? Bu yüzden Risale-i Nur'u da benim referans vermem gerekiyor ki anlatmaya çalıştığımızın ondan olduğunu anlayıp, aa evet ya bu işin okyanusu oysa ben onu okumalıyım diyen ciddi bir kitle var. Yani biz burada ne yapıyoruz bir şey anlatırken Risale-i Nur'dan? Arkada okyanus var, elimize daldırıyoruz, yüzümüze su atıyoruz. Biraz akıllı ve mantıklı olan der ki ya evet su atıyor, serinletiyor ama akıl burayı istiyor. Ben okyanusa dalarım diyor ve biz de evet diyoruz. Yani bizim anlattıklarımız bu Kur'an tefsiri olan Risale-i Nur tefsirindedir. Nazarınızı buraya verebilirsiniz diyoruz. Şimdi bunu sürekli söylediğinde bir de önyargı asrı ya, ben şunu çok isterdim. İnsanların tamamen bu meselelere bakarken kabre olan açlığını baz almaları. Bir meseleyi ele alırken acaba kabrime ne faydası var? Şimdi ben çok uzun süredir böyle birisi sürekli böyle siyasal kutuplaşmalardan, toplumsal ayrımlardan, birisi birisine gıcık mı oldu? Dini bir söylemi kullanabiliyor. Biri birini hadsiz safhada sevdi, bir dini söylemi kullanabiliyor. Biri yanlış yapıyor, kendini kurtarmak için ne yapıyor? Dini bir söylem kullanabiliyor. Yani bir lokanta açtığında bile bir insan bir dini bir söylemle bunu açabiliyor ve bu makul bir şey değil yani. Birisi büyük bir yer açıyor ve bunun açılışlarında Kudüs'ün fethini anlatıyor. Yani senin açtığın yer bir lokanta, bir çiftlik. Kudüs'ün fethiyle bunun bir alakası yok yani. Ticaret yapacaksan insanlara uygun, ortak mantıklı bir şey sun ve insanlar sana o ticareti yapsın. Ama sen burada dini bir argüman yaptığında, insanlar o söylemin adamı olmadığını gördüğünde yıkılıyorlar ve bu sefer İslam'a karşı direkt cephe alıyorlar yani. O adam artık İslam'ın sağlıklı, kabrime ne faydası var cihetiyle dinleyemeyebiliyor. Risale-i Nur'daki birçok bakış açısı da buna kurban gitmiştir. Bir insan bu hakikatleri okusa belli bir kısımları bir anda anlayamayabilir ama anladığı yerler ya hamdolsun ne güzelmiş demesi için bence yeterli. Çünkü bir saray olsa ortada, bu sarayda 100 tane kapı olsa benim o sarayın içine girmem için bir kapısının açık olması kafidir, diğerlerini içeriden açalım. Hakikat mesleği de böyle bir meslektir yani, bir anda hepsine vakıf olamazsın, sen kimsin ki? Aciz bir insansın, kabul et işte. Onun bir taneyi hakikatini anladıktan sonra açık olan kapıdan içeri girsen sarayın diğer kapılarını içeriden açabilirsin. Ama 99 kapı açık, bir kapı kapalı. Onun önünde durmuşsun. Buradan girmem lazım, buradan girmem lazım. Kapıdan giremezsin. Şimdi Risale-i Nur bu bakış açısına, bu tarifata maalesef bu asırda, değil mi? İnsanlar birbirine çok sataşıyor ediyor. Maalesef kurban gitmiştir. Bir de İslamsız yaşayanların da alıp veremediği tek şey İslam maalesef. Zaten onsuz yaşıyorsun yani. Neden onunla bir alıp veremediğin var sürekli? Belki hiçbir zaman namazda bir işin yok ama ezanla hep bir alıp veremediğin var. Çekiştirdiğin bir şey var. Bu da tahrip için çok önemli bir unsur. Maalesef. Çok üzücü bir şey. Bu herhalde tarihin sonuna kadar devam edecek böyle. İman ve küfür mücadelesine. Ortada kalan bir zümre var. Birçok şeyden habersiz. O da bu önyargılara kapılıyor. Ben şunu çok isterdim yani. Acaba kabrime ne faydası var mantığıyla bu hakikatleri okuması. Bir tanıdığım yıllar içerisinde hep önyargıları varken, hep bir söylemi varken bir gün başına ciddi bir musibet geldi ve ben o zamana kadar ona hep açık bir kapı bırakmıştım yani. İslam'da şöyle bir şey yok değil mi? Anlamadın mı? Git lan cahil, geber, beter ol. Böyle bir şey olur mu yani? Resulullah Mekke'nin fetih günü İkrime'yi bile kabul ederim demiş karşısına. Kabul etmiş yani. Ebu Cehil'in oğlunu. İlk Müslümanlık günlerinde bunların işi tamamen bitmiştir deseydi bugün iman eden bir Halid bin Velid olur muydu? Amr bin Asır olur muydu? Hudeybiye barış anlaşmasında peygamber lafzını kabul etmeyip eliyle sildirmek isteyen, Hazreti Ali silmeyince Efendimiz kendi mübarek parmağıyla sildiği Süheyl işin devamında iman eder miydi? Bu din için bir şeyler yapmaya çalışır mıydı belki? Taif'te niye taş yedi acaba? İnsanlığın gönlüne ulaşmak için. Biz böyle bir meseleyi anlamayanları direkt sil, kes, biç. Ne kadar yazık olacak Araf'takilere. Aynı mantığı bundan 15-20 yıl önce bana İslam anlatan adam böyle direkt kes biç halinde yapsaydı ben bugün anlayamazdım ki bu hakikatleri. Onun bir gün öncesinde tam yapıcılık değil de böyle yıkıcılık nazarıyla ulaştığım birisi ki öncesinde en az 2 tane hatırladığım hatıra var. Benim yıllarıma mal oldu demek ki ama benim suçumdur bu. Kaderi cihette bana bakıyorsa benim suçumdur, onun suçu değil. Ben suçu kendimde görüyorum. Şimdi o yıkıcılıkla insanlara ulaştığında nasıl olacak bu iş? Keşke insanlar bu nazarla bakabilse. Ben de o yüzden o konuştuğum kişiye yıllardır yapıcılık nazarıyla baktım yani. Bak bu işler kabrinde sana lazım olacak yani. Geldin ve gidiyorsun. Bir seyahattesin. Ölümü durdurabilsen, kabir kapısını kapatabilirsen beni de sustur. Ben de senin yoluna ittiba edeceğim. Her gün ihtiyarlıyorum. Geçen Akkız'la konuştuk. Asansöre geçerken Akkız dedi ki ben bunu söylemeye utanıyorum ama biz herhalde yoruluyoruz artık. Ben yaşlandım mı dedi. 30'u geçiyoruz. Evet yaşlanıyoruz. Beden binan her gün çökmeye namzetken yapamazsın yani. Ölümü konuşmadan yapamazsın. Buna bir öcü gözüyle bakamazsın. Ve o insan Risale-i Nur'u çok
ızdırara, çaresizliğe düşmüş bir anda bana denk geldi. Ben yine Risale-i Nur'dan devam ettim. Ya ben bunu biliyorum dedim yani. Ben bundan öğrendim bu işleri yani. Sana bunu anlatabilirim dediğimde bütün önyargıları kırılmış bir şekilde ve Risale-i Nur'da inanın çok kemik dersler yaptık. Çok ince dersler yaptık onunla. Ve muazzam bir şekilde Risale-i Nur'da böyle en sindirmesi zor olan meseleleri belki hüsnü kabulle karşıladı. Evet doğru buymuş şimdi anladım dedi ve hala böyle devam ediyor hamdolsun. Tabii hayata güzel gidince okumaları bırakıyor. Bu yine ileride buna zarar olarak dönmez inşallah ama böyle gidiyorsun. Şimdi Risale-i Nur'u böyle yüzeysel bu fitne dönemlerinde okuyan insanlar maalesef cımbızcıların çektiği cümleyi, bugün bunu çok yapıyorlar değil mi? Kur'an'ı da böyle yorumlamaya çalışıyor. Cımbızcı gibi bir cümleyi çekiyorlar bak bunu demek istiyor diye. Diğer ayetlerle, hadislerle ilişkisini koparıp istediği yöne sevk edebiliyor seni. Cımbızcıların çektiği belli başlı cümlelerden dolayı insanlar maalesef buna da tetkili. Bu cümlelerden bir tanesi de yazdırıldı diye bir mesele var. Risale-i Nur'un içerisinde geçen değil mi? Hakikatleri yazdırıldı diye geçen bir tabir var. Şimdi öncelikle kainatın gerçek işleyişine bakalım. Yağmur yağdı mı, yağdırıldı mı? Yağdırıldı yani kendisinde bu akıl yok yani yağmurun. Dur ben geleyim de ben kendim yağayım. Ağaç büyüdü mü, büyüttürüldü mü? Büyüttürüldü. Güneş döndü mü, döndürüldü mü? Mehmet şu an kendisi yaşıyor mu, yaşattırılıyor mu? Ben şu an size anlattığım bu dersi tamamen Allah hiç bana ilham yaratmadan kendim düşünüyor muyum yoksa düşündürülüyor muyum? Üstad da o acizliğini ifade etmek için yazdım değil de yazdırıldı demiş ya. Demiş ki bu güzel okuduğunuz hakikatler var ya, var. Ya biri kabullensin kabullenmesin, öyle desin böyle desin. Ya milyon insanların gönlüne girmiş bu hakikatler ya. Buradaki düsturlar, buradaki vicdan, buradaki şefkat gönlüne girmiş. Demiş evet ya ahiretime bir yol açıldı ya demiş. Ve bu kadar güzel şeyler bende olamaz demiş ya. O yüzden bu gördüğünüz hakikatler yazdırıldı manasını söylemiş yani. Şimdi ben eskiden Üstad Hazretlerine hep böyle ilhamın yoğun aktığı, gerçi ona sünuhat deniyor yani aslı. Üstadın muhatap olduğuna ilham değil de sünuhat deniyor. Sürekli böyle Üstad Vehbi diyeyim. Vehbi'nin manasını biliyor musunuz? Kalp ilmi diyelim. Direkt Allah tarafından karşılıksız yani. Sen bir mücadele etmeden verildi manasında. Kalp ilmi diye. Hep böyle Üstad'a Vehbi ilim nazarıyla bakıyordum. Kesb ne demek? Kazanım. Yani Vehbi direkt böyle mana olarak gelen kalp ilmi. Kesb ne demek? O da çalışarak kazandığın. Değil mi? Allah sen kazanmıyorsun yine. Sen çalışıyorsun onun karşılığında veriyor. Ben eskiden Üstad'ın anlattığı bahistlere hep Vehbi ilim nazarıyla bakıyordum. Sonra haksızlık ettiğimi anladım. Üstadın vehbiliğinin altında çok ciddi bir kesbiyet var. Çok ciddi. Doğduğu günden, çocukluğundan beri İslam'ın derdiyle dertlenmiş. Hep mücadele içerisinde. Dertli. Derdi var ya. Bu ne kadar önemli bir kelime. Hangimizin var ya? Yolda yürürken derdimiz ne? Ya benim evde kettle bozuldu. İslam diye bir dert var ortada ya. Bu kadar büyük bir yangın var ortada. Çocukluğundan beri bunun derdiyle dertlenmiş, mücadele etmiş. Köy kasaba gezmiş. Şimdi bu kesbiliğe karşı bu vehbiliğin verilmesi de bana fazla gelmiyor açıkçası. Hangimizde böyle bir dert var ki karşılığında bunu alalım? Hangimizde böyle kılı kırk yaracak şekilde yaşanmış, ince hassas, sünnete bu kadar ciddi ittiba edilmiş bir hayat var ki karşılığında bu vehbilik gelsin. Yani onun da hem karşılığında bu eserlerin yazdırılması ve bunu da mütevazi bir şekilde bana yazdırıldı. Bakın bunlar benden değildir. Kaynağı ben değilim. Mehazı ben değilim diye bu kadar kendisini bir toprak gibi yok hükmünde görmesi, Said'in ehliyeti yoktur, konuşan yalnız hakikattir demesini çok görmemek lazım ya. Hiç oradan değiliz ki onun gibi bakabilelim. Direkt haşa estağfurullah elense atmak istiyoruz ama Koca Yusuf'a elense atmak için önce Koca Yusuf olmak lazım. Mahallede çocuklarla güreşen biri Koca Yusuf'a elense atabilir mi? Şurada salonlarda biri Tyson'a gel boks maçı yapalım diyebilir mi? Muhammed Ali'ye gel bakayım karşıma diyebilir mi? Dense ancak gülünür. Allah dilerse bir insanı bir gecede vehbi ilim ile evliya da edebilir. Ama Üstad Hazretlerinin o vehbiyetinin altında ciddi bir kesbiyet hakim. Mücadelesi doğduğu günden beri bir ızdırap var. Risale-i Nur'daki meselelere asla vahiy denemez ki öyle bir şey asla denmemiştir. Ama ilhamın da mertebeleri vardır. Hani normal sana bana resim çizerken ilham geliyor ya. O yazdırıldıdan bir manada budur. Mesela sana abi bir şey söyleyeceğim dediğin anda şu an aklına geliyor ya neden bir saat önce gelmemiş? Demek senden değil. Sana söylettiriliyor o zaman. Buna ilham deniyor değil mi? Mesela bir ressamın kaç tablosu böyle çok efsane olur? Her çizdiği mi? Hayır. Çok özellikle mesela Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyecisi değil mi yani? Bilmeyen yoktur. Muazzam bir tablo. Peki her tablosu mu o kadar iyi? Hayır. O bir ilhama mazhar olmuş. Üstad Hazretleri de bir ilhama mazhar oluyor ama bizim standart bildiğimiz ilhamlardan biraz daha üst mertebe olan sünuhat. Yani kalbe gelen mana, feyiz ve istihracı Kur'aniye yani Kur'ani çıkarımlar denebiliyor buna. O alanın mütehassısı ve dertlisi olduğundan Allah ona bu güzel noktaları nasip ediyor.
Adam diyor ki ben bu anlamları çıkaramaz mıyım? Çıkarabilirsin. Tamam, o zaman daha 14 yaşındayken oruca başla, o vehbi ilmin kalbe akması için. Yani o vehbi ilim içinde bir mücadele var aslında, değil mi abi? Yani Kur'an'ı yaşamaya çalışması. Bir de bunu söyleyenler Elif Bey'i heceliyor ya. Yok yok, o bile yok yani bu çoğunda. Yani tefsir yazacak, o tam anlayacak Kur'an diyor ya. Yani bu haddimizi bilmeyi çözemiyoruz bir türlü ya. Git aynı şeyi kardiyoloğa söyle ya. Bir et parçası 150 gram ya. Ben de onu söker takarım de ya. Aynı şeyi ona söylesene yani, değil mi? Kendilerini o alanda hemen söz sahibi görmek istiyorlar. Ya üstadın annesinin abdestsiz emzirmemesinin bile şeyi var yani. Değil mi? Aynen öyle. Babası Mirza Efendi değil mi? Hayvanlarını otlatırken gayrın tarlasına girerken ağızlarını gemliyormuş. Gem vuruyormuş ağızlarına ya. Asla oranın otunu dahi dokunmasın diye. Size daha ilginç bir şey söyleyeyim. Bu zatların bir tarladan kendi tarlalarına geçerken ayakkabılarını ters çırpıp öyle kendi tarlalarına geçtikleri var. Oranın toprağı benim toprağıma da karışmasın diye. Ya bu hassasiyeti sen hayatında mı yaşıyorsun da ben o hükmü çıkarabilirim ya? Adamın derdi midye fetvası hüküm çıkaracak. Üstad mesela hani ilham meselesinden bahsettin ya, hani ilham olunabilir aslında, hani insanlara çok acayip geliyor ama bir şair ilham geldi şiir yazıyorum dediğinde kimse müşriklikle suçlamıyor yani. Ama değil mi? Ama işte bir İslami konuda ilham edildi deyince direkt hayırdır, peygamber mi olduğuna dönüyor iş yani. Yani ihtar edildi demek hatırlatın. Demek bu meselelerde şeytan çok ciddi oynuyor yani. Bir şaire demiyor, bir ressama demiyor. Müşriklikle suçlamıyor ama bu meselelerde diyor. Şeytanın demek tam kelleleri burada oynuyor. Neden sürekli üstad diyorsunuz? Üstad Hazretlerine ilk üstad diyenler içerisinde Hulusi abi varmış, biliyor musunuz? Hulusi Yahyagil abi. Risale-i Nur ile tanışmamış, onu mütalaa etmemiş kimileri sürekli üstad kelimesini duyduğu için soruyor. Öteki fesat güruh ise nur talebeleri ile ilmi cihette baş edemediğinden buradan yatıralım diyorlar. İki güruh var yani. Biri anlamadığından soruyor, normal sorsun. Biri kendisine bir şey öğretiyorsa ona üstad denebiliyor değil mi terminolojide? Biri de fesat manada soruyor. Kur'an'a baksan, Risale'ye de baksan 4 ana temel mesele üzerinde örüldüğünü görüyorsun. Nedir bu? Tevhid, nübüvvet yani peygamberlik, haşir yani öldükten sonra diriliş ve bir araya toplanış değil mi? Dördüncüsü Kur'an'ın %5'ini oluşturan adalet ve ibadet bahisleri. Biz anlatırken Kur'an kainatın aklı hükmündedir. Risalet-i Muhammediye kainatın ruhu hükmündedir demiş üstad deyince, halbuki anlattığım şeye dikkat etse meselenin başında konu üstad değil zaten. Başka bir şey anlatıyoruz. Bu 4 ana meseleyi anlatıyoruz. Sen niye üstada takılıyorsun orada? Sizlerin bir söz naklederken Ebu Hanife söylemiş, İmam Gazali söylemiş demesindeki normallik gibi karşılanmalı bu da. Onun saf ve evvelde gelen bir kısım talebeleri üstad demiş ve bu hüsnü kabul görmüş. Silsile halinde arkasından gelip ondan istifade edenler de Allah üstaddan rahmetullahi aleyh razı olsun demişler ya. Buna ne beislik olabilir? Bir de sürekli onu zikretmek propaganda gibi geliyor. Bu zaten bir insan tenkit nazarıyla baktığı için böyle geliyor. Böyle gelmemesi lazım. Tam aksine ben beslendiğim bir şeye referans vermesem daha büyük hakaret olmaz mı? Efsanevi bir kahve içiyorum, ikram ediyorum, sürekli onu yapıyorum ve hangi kahveciden aldığımı söylemiyorum. Ben onu referans vermesem ona daha büyük saygısızlık olur. Yani bizim yaptığımız propaganda değil, referans vermek oluyor. Neden? Senin anlattığından biri de istifade etse nereden ulaşacağını bilsin. Ana kaynak ben değilim. Değil mi? Bir köy muhtarsız olmadığı gibi kainat da olmaz demiş üstad derken dikkat edilirse konu yine üstad değildir. Ama burada bu cümleyi tefekkür edenin ismini de zikrederek vefa göstermek gerekir. Burada Bediüzzaman Said Nursi rahmetullahi aleyh onların önüne geçmiş olmuyor. Onun ismini zikrederek referans vermiş oluyoruz. Ona saygı ve dua kattığımızdan. Burada söyleyen insanı mehas kaynak kabul etsek onda bir kutsiyet bulunmaktadır ve bu bizlerin kalbini mutmain etmektedir. Bize düşen bu konuyu hatırlatmak, biraz ölçülü davranmak, Risale-i Nur Kur'an'ı anlamada bize yardımcı bir roldür diye izah etmek. Ey talibi hakikat! Madem hakta ittifak, hakta ihtilaftır. Bazen hak, haktan haktır. Hem de olur hasen, senden sen. Neden sürekli Şimdi birkaç şey dövüldükçe daha kaliteli bir şekil alıyor. Mesela hamur. Ancak yoğruldukça ekmek çıkıyor içinden. Hem de ciddi yoğrulma. Çiğ köfte yoğruldukça lezzetleniyor. Hem de ciddi yoğrulma. Keçe de dövüldükçe güzelleşen bir şekli var. O yüzden üstad ham hükmündeki talebelerine keçeli diye hitap ediyor. Bir de 1. Cihan Harbi'nde yine aynı mantıktan dolayı kendi talebeleri
keçeden külahlar giydiğinden keçe külahlar diyor ama keçede bir de o mana var. Dövüldükçe güzellenir. Yani bir insan senin ikazlarını alamadıktan sonra keçeli de olamaz. Anladın mı? O ancak yırtılan bir kumaş olur. Keçe öyle değil. Dövüldükçe güzelleşir. Ve insanın hamurunda bu var. Özellikle ahir zaman insanında bu çok daha ciddi manada var. Şimdi eski dönem ümmetler ne yaşamışsa ahir zamanda misliyle yaşanıyor. Belki birçok peygamberin ümmetiyle yaşadığı vaka cem etmiş durumda. Her biri başımıza geliyor. Her biri. Yunus Aleyhisselam etrafındakiler onu anlamamış ve terk edip gitmek istemiş. Bizim etrafımızda garip gözüyle, meczup gözüyle içki içmiyor, zina etmiyor. Ne biçim adam bu? Gözüyle bakan o kadar çok şey var ki. O cihette Yunus variyiz biz. Evladıyla imtihan yaşayan o kadar insan var ki o cihette biz Yakup variyiz. Sağlık cihetiyle o kadar ciddi imtihanlar yaşanıyor ki. Bazen 10 milyon insan da çıksa ve toplasan 5 gram etmeyecek bir mikrop bizi perişan ediyor. O cihette ne oluyor? Eyüp variyiz yani. Bütün imtihanları cem etmişiz neredeyse. Aynen, çok dövülmeye. O yüzden de keçeli hitabı ona talip olan talebeler için çok makul ve güzel bir hitap bence. Keçeli. Hatta o keçelinin geçtiği tavırlara dikkat edin. Tam ham bir hareket yapıldığında o hitap geliyor. Keçeli değil. Bitirdim yine.